Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bu videomuzda sizlerle dış ticarette kariyeri konuşacağız. Biraz daha muhabbet içerikli, dertleşme içerikli bir video olacak. Ülkemizdeki bu devalüasyon süreçlerinden sonra daha önceki ihracat cazibesi son süreçte daha da artmış durumda. Bunun getirmiş olduğu bir ihracat talebi ve bu ihracata bağlı olarak da bir personel talebi tabii var. Bu personel talebi aslında 1980'de ülkemizin yurt dışına daha çok açılmasıyla beraber o zamandan gelen bir talep. Ama özellikle ifade etmeye çalıştığım bu son dönemdeki devalüasyonla birlikte ciddi bir dış ticaret personeli açığı bulunuyor. Aslında dış ticaret diyoruz ama bunun içerisinde her meslekte olduğu gibi işin memurluk kısmı var, akademi kısmı var, özel sektör kısmı var. Belki düşünülürse üst düzey bürokrasi veya yöneticilikle alakalı kariyer hedefleri var. Her ne kadar memuriyet veya akademisyenlik farklı gibi gözükse de hepsinin aslında ortak noktası ve bizim de bu videoda biraz daha üzerinde duracağımız nokta özel sektör kısmı olacak dış ticaretle alakalı. Eğer akademi düşünüyor da olsak, memuriyet de düşünüyor olsak belli bir miktar özel sektör tecrübesinden sonra bir akademisyenlik veya bir memuriyet çok daha değerli esasında. Çünkü saha bilgisi olmayan bir bürokrasi veya saha bilgisi olmayan bir akademi bilgisi gerçekten artık eski dönemlerin uygulaması olmaya başladı. Her ikisinin de birlikte olması gerçekten artık insanları değerli kılıyor. Özel sektör kısmı ile alakalı konuşacak olursak, öncelikle bizlerin dış ticaretin hangi pozisyonda olacağımıza önden bir karar vermemiz gerekiyor. Yani işin operasyon kısmında mı olacağız, yoksa pazarlama tarafında mı olacağız? Araştırma, ticari istihbarat, dijital pazarlama kısmında mı olacağız? Bunları önden birazcık karar vermek gerekiyor. Bu kararı konuların içerisinde vakıf olmadan vermek tabii ki kolay değil. Bu anlamda birazcık sorumluluk almak lazım. Yani esasında sorumluluk almak derken de stajlar veya bedelsiz bile olsa öğrenciyken bir yerlerde çalışmaktan geçiyor bu. Örneğin biz içe dönük bir karakterimiz varsa, biraz daha böyle insanla değil de veriyle muhatap olmayı seven bir tarafımız varsa, işin biraz daha araştırma kısmında, ticari istihbarat tarafında, dijital pazarlama tarafında, mevzuat veya gümrük tarafında olmamız daha uygun olabilir. Veya bizler eğer işin biraz daha pazarlama boyutunda olmak istiyorsak, daha dışa dönük bir karakterimiz varsa, daha insanlarla muhatap olmayı seven bir yönümüz varsa, buna göre bir hazırlık içerisinde olmamız lazım. Hepsinde ilk nokta kendimizi biliyor olmaktan geçiyor. Ama insanın kendisini keşfetmesi için de bir sorumluluk alması, dediğimiz gibi bir yerde görev alması lazım. Esasında mükemmeliyetçi bakmamak gerekiyor. Yani belki bir yerde çalışıp mevzuattan soğuyabilirsiniz. Bu sizin neyi yapmamanız gerektiğini göstermiş olur. Veya işin pazarlama tarafında çalışmışsınızdır ve insanlarla bu kadar diyalogda olmayı sevmiyor olabilirsiniz. Pazarlama tarafında olmamanız gerektiğini öğrenmiş olursunuz. Dolayısıyla hepsi bir şekilde fazla düşünmekten ziyade yola çıkmaktan geçiyor esasında. Peki, özel sektör için konuşuyoruz. Alt kategorilerinde de diyelim ki pazarlama tarafını seçtik. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Veya operasyon tarafını seçtik. Bununla alakalı ne yapabiliriz diye düşünmek gerekiyor. Esasında yeni dönemde şirketlerin 3 kategoride dış ticaret personeli bulunuyor. Pazarlama var, operasyon var, dijital pazarlama ve ticari istihbarat bölümü var. Diyelim ki mesela ticari istihbaratla alakalı tarafı seçmek istiyorsunuz. Veya böyle bir taraf bir şirkette yok ama siz pazarlama tarafındasınız diyelim. İşin ticari istihbarat konusunu da dahil etmek suretiyle güzel bir pazar araştırmacısı olabilirsiniz, iyi bir pazarlamacı olabilirsiniz. Mesela bununla alakalı doğru eğitimleri almak doğru bir başlangıç olabilir. Bunun lisans bölümünü okuyor dahi olsanız, sektörün ihtiyacı olan noktaları tespit etmiş eğitimleri, sektörün ihtiyacı olan noktalarla alakalı ihtiyaçları karşılayacak eğitimleri almak çok kritiktir. Mesela yeni dönemde trend olan bu ticari istihbarat yöntemlerini eğer öğrenirseniz, çalışmış olduğunuz şirkette veya çalışacağınız şirkette veya devlet kurumunda veya akademide yeni nesil yöntemlerle müşteri bulabildiğiniz için hem ciddi bir itibar hem de ciddi bir kazanç elde edebilirsiniz. Esasında zaten dış ticaretin prestij kısmı da burasıdır. Yani herkes neden dış ticaretçi olamaz? Çünkü herkes bunun bilgisine ve tecrübesine sahip olamadığı için dış ticaretçi olamaz.
Herkesin bilemediği bilgiden dolayı da siz prestij sahibi olursunuz. Etrafımıza şöyle bir bakalım. Dış ticaretçiler veya dış ticaretle uğraşanlar toplumun önünde ciddi bir itibar sahibi insanlardır. Bunun işte geldiği noktada başkasının bildiği bilgiyi bilmemeden, başkasının bilmediği tecrübeye sahip olmadan geliyor esasında. Dolayısıyla bizler kendimizi dış ticaretin neresinde görüyorsak o kısmıyla alakalı yatırımlar yapmalıyız kendimize. Bu anlamda dediğim gibi doğru eğitimler çok önemlidir. Bununla beraber içinde uluslararası kelimesinin geçtiği bir konudan bahsedip de yabancı dilden bahsetmemek abes olacaktır. Yabancı dil bu anlamda çok önemli. İngilizce hele hele gerçekten bugün uluslararası ticaretin ana dili konumunda. Burada da çok fazla böyle mükemmeliyetçi olmaya esasında gerek yok. Yani böyle bir akademik makaleyle çok fazla muhatap olacağımız bir ortam yok dış ticarette. Bir müşteriyle telefon görüşmesi yapabiliyor olmak, ürünlerimizi anlatabiliyor olmak veya bir mail yazışması yapabiliyor olmak, onlar geldiği zaman bir fabrikamızı, bir showroom'umuzu gezdirebilecek kadar bir konuşma kabiliyetine sahip olmak esasında yeterli olacaktır. Bu anlamda belki yurt içinde belli bir temelden sonra belli bir yurt dışı tecrübesi veya o olmasa bile burada bir şekilde dış ticaretin içinde olarak, görev alarak belli yazışma tekniklerini, belli cümle kalıplarını öğrenmekte esasında başlamak için yeterli olacaktır. Bu anlamda Türkiye'de böyle ekstra bir mükemmeliyetçilik seziyoruz. Bunun doğru bir başlangıcı baltalayacağını inanıyorum. Yabancı dille birlikte iyi bir gümrük mevzuatı bilgisi, operasyon bilgisi çok önemlidir. Operasyon personeli olacaksanız zaten çok kritik. Evrak süreçlerini, mevzuatı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Pazarlama tarafında olacaksanız da şöyle bir tarafı var. Şimdi pazarlamada tamam malı satıyoruz ama işin malı sattıktan sonraki müşteri memnuniyeti kısmında operasyon kısmına dahil çok ciddi unsurlar var. Mesela pazarlamacı bile olsanız, pazarlama personeli bile olsanız işin mevzuatını bilmeyen bir operasyon personelinden dolayı veya operasyon sürecinde yüklemede yapılmış bir hatadan dolayı, lojistikte yapılan bir hatadan dolayı, ambalajda yapılan bir hatadan dolayı sizin sorumlu olmadığınız bir alanla alakalı hatadan dolayı sizler müşteriye karşı mahcup olabilirsiniz. Bu anlamda pazarlama personeli olacak olsanız bile, ticari istihbarat personeli olacak olsanız bile, operasyon personeli olacak olsanız bile iyi bir operasyon bilgisi, yani evrak bilgisi, gümrük mevzuatı ve dış ticaret bilgisi gerçekten çok önemlidir. Bunları bilmeden yola çıkmak ciddi maliyetlere sebep oluyor. Enerji ve vakit kayıplarına sebep olabiliyor. Peki bu kısımları tamamladık. Dış ticaret bilgimiz yerinde olduğunu farz edersek, satacağımız ürünle alakalı da ürün bilgisini en azından müşteriyle muhatap olacak kadar iyi biliyor olmak lazım. Evet, belki bir üretim müdürü kadar veya ürünün üreticisi kadar bilmemiz gerekmiyor ama pazarlamaya konu olacak kadar, müşteriyle müzakere sürecinde lazım olacağı kadar iyi bir ürün bilgisine sahip olmak çok önemlidir. Bununla birlikte dış ticaretle alakalı iyi bir network'e sahip olmak da çok önemlidir. Çünkü sizlerin eğer bir sıkıntı durumunda bir telefonla çözebileceğiniz bir gücünüz varsa gerçekten değerli bir insan oluyorsunuz. Bilginiz neyse network'ünüz de en az o kadar önemlidir. Mesela gümrükte yaşamış olduğunuz bir sıkıntıyla alakalı arayabileceğiniz bir meslek büyüğünüzün olması veya yabancı dilde yapılması gereken bir çeviri olduğu zaman şirketin profesyonel hizmet aldığı yerlerin alternatifi olan bir çevrenizin olması gibi alternatifi olan sizin bağlantılarınız gerçekten çok kıymetlidir. Bu anlamda aslında siz network'ünüz kadar kıymetlisiniz diyebilirim. Bilgi sizi bir yere kadar getirir ama network yoksa bir yerden sonra yeni iş teklifleri almakta da zorlanabilirsiniz. Yeni müşterilere ulaşmakta da zorlanabilirsiniz. Firmanızın içinde değer görmekte de zorlanabilirsiniz. Dış ticaretle alakalı iyi bir network'e sahip olmak bu anlamda gerçekten önemlidir. Diğer bir konu, dış ticaretin içerisinde Anadolu deyimiyle akçeli işlerin yapılabileceği çok aslında zemin bulunuyor. Bu anlamda bizler kariyer hayatımıza daha başlarken dış ticaretin içerisinde suistimale açık alanları baştan doğru bilip bunlara kesinlikle bulaşmamalıyız. Çünkü ileride kendimiz yapacağımız temiz ticaretler için geçmişimizde böyle bir şeyin olması gerçekten önemli bir lekedir. Bir örnek vermek gerekirse
Mesela dünyada en yetkili polis gümrük polisidir. Bugün kolluk güçlerimizden daha yetkili olan polis mesela gümrük polisidir. Eğer sizin mesela geçmişinizde dış ticaretle alakalı hele hele kaçakçılığa konu olabilecek bir sicilinizde bir sıkıntı varsa bu geleceğinizin daha çok erkenden kararması anlamına gelebilir. O anlamda gerçekten bu tabiri caizse akçeli diyebileceğimiz işlere çok fazla yaklaşmamak gerekli. Bununla beraber dış ticaretteki dünyadaki gelişmeleri, yani bir vergi gelişmesinden tutun da bir ülkenin bir ülkeye uygulamış olduğu yeni kotalar gibi gelişmeleri gerçekten çok iyi takip ediyor olmak lazım. O güncellik hem bizim firmadaki itibarımız açısından hem de kendi bireysel gelişimimiz açısından, kendimizi gerçekleştirme açısından çok önemlidir. Güncel gelişmeleri mutlaka takip ediyor olmak lazım. Bununla beraber açıkçası çalışan birçok arkadaşımızda şunu ben görüyorum. Ya abi ben bugün buradayım ama yarın işte başka bir firmaya geçeriz. Neresi bana çok fazla işte değer veriyorsa, neresi bana o kadar para veriyorsa ben oraya geçerim gibi düşünceler olabiliyor. Esasında kendinizi şöyle konumlandırmanızı tavsiye ederim. Siz bugün belki bir firmada çalışansınız ama yarın bir gün benzer bir konuyu belki kendiniz kendi işinizde yapıyor olacaksınız. İsterseniz bir kişinin yanında çalışıyor olun, isterseniz memur olun, isterseniz akademisyen olun. Yaptığımız işi kendi işimizmiş gibi ciddiyetle yaparsak eğer, bu zihniyetle bakarsak eğer, buna göre eğer bazı fedakarlıkları yapmaktan çekinmezsek eğer, firma sahibimizin de gerçekten bu anlamda kolay bir şekilde dikkatini çekebiliriz. Çünkü o sahiplenme bizim kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmamız için aslında önemli bir motivasyon aracıdır. Bu motivasyon yoksa hem mali beklentilerimiz hem belki kariyer basamaklarındaki beklentilerimiz biraz geç şekillenebilir açıkçası. Bu anlamda firmaya ben ne kadar çok şey katabilirsem bu anlamda ben de bu kadar değer görürüm diye bakıyor olmak lazım. Mesela firmanın devlet desteklerinden haberi yoksa, farklı ödeme şekillerinden haberi yoksa, yeni nesil müşteri bulma şekillerinden haberi yoksa gibi şu anda uygulamadığı ama dış ticaretin önemli konularından bir tanesini eğer tespit ettiyseniz bunu mutlaka firmanızın yöneticisine sunmalı ve bununla alakalı firmaya aslında bir şey katma niyetinde olduğunuzu öne çıkarmalısınız. Burada esasında şunu görebiliyoruz. Özellikle yeni mezun kardeşlerimizde, arkadaşlarımızda mükemmeliyetçi bakış açıları oluyor. Yani okul bittiği zaman böyle çok güzel ortamlarda çalışacaklarını bazen hayallerini kurabiliyorlar. Bu mümkün ama okul döneminde bunu gerçekten altyapısına oturtmak lazım. Veya başladıysak da iş hayatına hızlı bir şekilde ben ne alabilirim değil de ne verebilirim diye bakınca esasında firmada size ben daha fazla bu personelime nasıl faydalı olabilirim ki bana verim alsın diye düşünebiliyor. Bu anlamda maaş artı prim, maaş artı yapılan ticaretten komisyon olan elemanları, personelleri biliyoruz açıkçası. Esasında işin özeti dediğim gibi kendi işimizmiş gibi olaya bakabilmemiz gerçekten çok önemli. Bunların hepsinin esasında özeti şu demek. Temel dış ticaret bilgimizi aldıktan sonra tamamen artık vaka görmeye kalıyor iş. Yani ne kadar çok vaka görürsek, hatta ne kadar erken hata yapmaya başlarsak bu bizim için bu kadar iyidir. Çünkü görmüş olduğumuz vakalar bir sonraki ticaretlerde, bir sonraki tecrübelerimizde hep bize ışık olacak. Dış ticarette yapılan hatalar bölümü ile ilgili bir videomuz vardı. Bu anlamda o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Ama bugün biraz daha işin personel tarafında konuştuğumuz için şirketlerin içerisinde ne kadar çok vaka görmeye meraklı olursak o kadar çok bizim için iyidir diyebilirim. Ki esasında başka birisinin firmasında çalışırken yaptığımız şey amiyane tabirle belki de şudur. Başkasının sermayesiyle bedelsiz bir şekilde tecrübe kazanıyoruz aslında. Yani başkasının aldığı bir risk üzerinden bizler vaka görmüş oluyoruz, bizler tecrübe kazanmış oluyoruz. Bu anlamda kendi işimizi de yapmak istiyor olsak dış ticarette öncelikli olarak bir yerde çalışarak bu işe başlamak çok daha iyidir. Burada yapılacak her adım aslında yarın bir gün yapacağımız kendi dış ticaretimizde, yani belki aracılık faaliyeti, belki doğrudan ihracat veya ithalat gibi faaliyetlerimiz için güzel bir tecrübe oluşturacak. Her ne olursa olsun dış ticarette en önemli şey son olarak bilgi ve tecrübeden ibaret olarak söyleyebiliriz. Sorularınız ve merak ettikleriniz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz konuyla alakalı. Her zaman iletişimde olmaya hazırız.
Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.